Kanalıma hoş geldiniz. Bugün pita ekmeği yapacağız. Onun için gerekli olan malzemelerimi hazırladım. İlk olarak malzememizle başlayalım. Yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık süt ekledim. Yine aynı bardak ölçümle yarım su bardağı su ekledim. Yine ılık olacak şekilde. 1 yemek kaşığı şeker. 42 gram maya, yaş maya kullandım. İsterseniz instant maya da kullanabilirsiniz, bir paket. 1,5 tatlı kaşığı tuzum var, onu da ekledim. Şöyle içinde erimesi için karıştırıyorum ilk olarak. 1 çay bardağı yoğurt ve 2 çorba kaşığı sıvı yağını da ekleyip karıştırıyoruz. Kontrollü bir şekilde un ekleyelim. İlk olarak şöyle yavaş yavaş ekleyip bir spatulamla toparlayayım. Kontrollü bir şekilde unumu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğuruyorum. Toplamda 5 su bardağı artı 2 çorba kaşığı un ekledim. Ve bu şekilde 5 dakika yoğurdum hamurumu. Güzel yumuşak bir özlü hamur elde ettim. Kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz abone olarak destek verebilirsiniz. Videolarımı paylaşmayı, beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet, biraz daha yoğurduktan sonra hamurumu şöyle toparlayıp kapağını kapatıp üzerinde bir bezle örtüp mayalanmaya bırakıyorum. Evet, toplam 30 dakika sürdü mayalanma süresi hamurumuzun. Gayet yumuşak, güzel bir hamur oldu. Hemen şöyle biraz un serpiştiriyorum. Daha sonra hamuru yoğurma kabında toparlayıp masamın üzerine alıyorum. Silindir haline getirdiğim hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere bölüyorum. Evet, bezeleri avucumuzun içerisinde güzelce sıkıştırarak yuvarlak beze haline getiriyoruz. Evet, eşit gelmeyenleri eşitleyerek aynı şekilde bezeleri alıyorum. Evet, 10 tane pita ekmeğimiz çıkacak. Hemen şöyle tepsiye aldığım hamurların üzerine temiz bir mutfak beziyle örtüyorum. Bir tanesini de hemen aldım. İster oklava kullanalım, isterseniz de merdane. Hemen şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Arkadaşlar, 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Sayenizde inşallah. Hala abone olmayanlar varsa bu videodan sonra bana abone olarak destek verebilirler.
Evet, yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye açtığımız hamurumuzu alıyoruz. Bütün hamurları aynı bu şekilde hazırlıyoruz. Evet, ilk tepsimi hazırladım. Fırınımı da önceden ısıttım 250 derecede. Çok çabuk pişecektir. 9-10 dakika gibi bir sürede kontrollü bir şekilde pişirelim. ...10 dakikada pişen pita ekmeğimi çıkardım. Diğerini de fırına verdim arkadaşlar. Sunumda görüşmek üzere. Evet, pita ekmeklerim pişti. Çıkardım fırından. Gerçekten altı üstü çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Toplamda 10 dakikada pişti benim fırınımda 250 derecede. Daha çok fazla pişirseydim bu sefer kuru olacaktı ekmeğim. O yüzden bu şekilde gayet güzel oldu. Hemen şöyle bir tanesini de açıp içini de göstermek istiyorum. Gerçekten bu ekmeği ister sandviç, ister öğün aralarında, ister atıştırmalık olarak yapıp değerlendirebilirsiniz. Bu güzel, kolay tarifi de sizlerle paylaştım. Evet, gördüğünüz gibi içerisi de güzelce kabardığı için hamurlanma falan kesinlikle yok arkadaşlar. 10 dakikada mükemmel bir ekmek oluyor. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Takip etmeyi, yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar.